Evet, bugün yeni bir makineden bahsedeceğiz. Alüminyum profilleri Alüminyum- otomatik fitil takan makinamız. Alüminyum profiller otomatik fil takıyor. Şimdi konuyla ilgili sorularımızı soruyoruz. Bu ne makinesidir? Alüminyum profilleri fitil takma makinesi. Yaklaşık 5-6 tane adamın yaptığı işi bir tane adam bu makineyle daha düzgün, daha hızlı, daha seri, daha temiz bir şekilde yapıyor. Daha aspireyle yapıyor. Fitillerin mesafeleri daha düzgün oluyor. Sünme payları, germe payları daha uygun oluyor. Profile daha fazla fire vermeden fitilde. Özellikle giydirme cephelerinin burada gördüğünüz gibi yatayları, yatay kayıt profilleri. Peki üretimi ne kadar hızlandırıyor bu makine? Baskı kapakları, basit doğramaların kanatları, işte orta bini fitilleri, tozluk fitilleri gibi fitilleri çekmek için kullanılan bir makine. Çok pratik bir makine. Makinamızda ciddi bir araştırma ve geliştirme yaptık. Bayağı da bir imalatı esnasında ürün geliştirmesi yaptık. Makinamız buradan profili kendisi otomatik olarak alıyor. Buradan geçiriyor. Bir taraftan geçirirken şu kanallar içerisinden geçen fitilleri de yukarıdan bu disk vasıtasıyla birazdan göstereceğim. Basarak çekiyor. Çektikten sonra profilin son kısmını burada gördüğünüz şurada bir optik göz var. Gördüğü anda yavaşlatıyor profilleri. Şurada bir kesme ünitesi var. Giyotin. Giyotin ünitesi. Evet. Onun da baskı miktarını ayarlayabiliyorsunuz. Yani kesme miktarını her bir fitilin kalınlığına göre ayarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda fitilleri de çektikten sonra kesiyor yani. Otomatik kesiyor ama bir güzelliği var. Otomatik kesmenin de ötesinde fitilleri kestikten sonra tekrar sürmemek için elle tam kopartmıyor makine. O kopartmama ayarını da buradan yapabiliyoruz. İnce ayar yapabiliyoruz şu gördüğünüz şeyden. Ayarlı civatadan. Kesme miktarını biz ayarlıyoruz ve operatör eliyle fitilin son kısmını kopartarak fitilin geri kaçmasını engelliyor. Burada bir tane de şurada gördün, ne oldu, bitti mi? Devam edelim. Keseriz orayı. Burada bir tane fitil sağma sehpası var şurada gördüğünüz gibi. Aynı anda 3 tane fitili çekebiliyoruz. Yani şöyle göstereyim burada. Profil üstüne geçiyor. Şurada gördüğünüz bini fitilleri. Artık İki fitil birden var. burada 2 fitili çekeceğiz şimdi ama buradaki Onur'da 3 fitili birden çekme imkanı var Gaga fitiliyle beraber. Üçünü de birlikte çekebiliyor. Tabii hatta sert Gaga plastikleri vardır, sert plastikten. Onu da bu makine takabiliyor profillere. Dışında, fitil dışında. Şimdi makinenin çalışmasını kısaca göstereyim. Fitilleri bu kanaldan, normalde bunlar hep ayarlı oluyor. Yani operatör bunu en baştan sehpayı taktıktan sonra fitilleri bu kanal içerisinden geçiriyor. Şu şekilde. Geçirdikten sonra makinenin şu an bu İlk kurulum ayarlarını İlk kurulum ayarını gösteriyorum. İlk kurulumdan sonra bunu bir daha yapmıyorsunuz. Bu böyle. İkinci fitille geçiriyoruz. İkinci veya üçüncü isterseniz. Bu kadar. Bu fitiller tabii sarılı bir şekilde giriyor. Rulo halinde, top halinde giriyor. Makinamızı bu şekilde şu disklerimizi şuradaki civatayı açarak istediğimiz genişlikte, çapta, farklı ebatta profiller için ayarlamak mümkün. Makara gruplarını aynı şekilde yan destek makaralarını, üst destek makaralarını ayarlamak gerekiyor. Ondan sonra operatörün yaptığı iş şu. Fitilin sadece ve sadece gördüğünüz gibi bakın herhangi bir fire vermeden kafa kısmını takıyor makineye ilk seferinde. Yani ikisini birden aynı anda takacağız. Makinede bu arada sadece kısa parçalara değil 6 metre boyundaki atıyorum baskı kapağı gibi uzun profilleri de fitili çekmek mümkün. Çünkü makinenin standart konveyör boyu diğer tarafa doğru yaklaşık 4,5-5 metre, bu tarafa 4,5-5 metre, makineyle beraber 12 metrelik bir hat oluşuyor toplamda. Dolayısıyla 6 metrelik profillerin de fitillerini takabiliyoruz. Tek seferde takabiliyoruz. Tabii. Yani sadece böyle kısa parçalara değil, uzun boy profillere de fitil takmak mümkün makinemizde. Çünkü bir hat haline geliyor. Bunu bu şekilde ayarladıktan sonra operatör şuradan süratini ayarlayabiliyorsunuz. Yani süratini de istediğimiz gibi ayarlayıp ve görebiliyoruz. Profilin sürme süratini ayarlayabiliyoruz. Şu anda 18 metre mi oluyor bu? Hayır, bu 18 metre değil. Bu şu anda yaklaşık 30 metre bölü dakika.
Bu encoder'ın pulse ile alakalı bir şey ama buradaki pottan bunu maksimum 25'e çıkartabiliyorsunuz veya düşürüp 0'a kadar indirebiliyorsunuz. Biz bunu bu profil için bu cephe profilinin işte ebadı, ağırlığı ve şey için yaklaşık 18-20'yi tavsiye ediyoruz. Yani bu süratte gayet güzel şey yapıyor. Bu 20 olduğunda da bunun sürme hızı yaklaşık 30 metre bölü dakika. 30 metre bölü dakika ile 30 metre yani dakikada 30 metrede demek aslında dakikada 5 boy 6 metrelik profile fitil takabiliyorsunuz demek. tek kişiyle. Tek kişiyle veya uzun tabi profil olursa ikinci bir yardımcısı olması gerekiyor operatörün ki hani hızlı yükleme boşaltma yapabilsin. Siz bu 6 kişinin yaptığı işi yapıyor diyordunuz. O Evet. nasıl? Onu anlatır O mısınız? şöyle şimdi normalde bu fitiller atölye ortamında şöyle montaj masaları veya işte kimisinin eşek tabir ettiği tezgahlarda elle takılır. Genelde bu işi ustalar yapmak istemez. Çıraklar bu işi doğru düzgün beceremezler. Belli bir süre sonra insanın doğal olarak eli yorulur. Makarayla da yapsa performansı düşer. Biz bunu birçok müşterimizde gözlemledik. Yani bu iş nasıl yapılıyor? Bu makineyi tasarlamadan önce bu işi nasıl otomasyona çevirebiliriz? En ekonomik şekilde ama en hızlı şekilde nasıl yapabiliriz diye gözlemledik. Gözlemlerimizde tuttuğumuz adam saat hesaplarında yaklaşık 6 tane adamın yaptığı işi süre olarak toplamda taktığı metretül fitil miktarını bir tane adam kısa parçalarda bir adam bir makineyle, uzun 6 metrelik profillerde de 2 adam bir makineyle yapabiliyor. Toplamda nette 5 kat daha verimli. Yani elle yapmaya göre. Bir de elle yapmanın şöyle bir dezavantajı var. Adamlar fitil takmaya başlıyorlar. Atıyorum ilk yarım saat verimli geçiyor. Sonra yorulmaya başlıyorlar. Parmaklar acıyor. Bir de sündürüp çekiyorlar. Öyle diyorlar. Onları saymıyorum. O tabii ki yani gergin çektiği zaman bu çekiyor bakıyorsunuz kısa geliyor. Şantiyede yanlış oluyor. Şantiyede tabii. sıkıntı oluyor. Tekrar fitil göndermeniz gerekiyor veya çok yani sündüğünde çok fazla içeri kaçtığında problem olmasın diye bu sefer payını çok fazla veriyorlar. Kafalarda yaklaşık 8-10 santim her iki kafada pay bırakıyorlar ki topladığında kendini hani tamamen çöpe gitmesin diye. Bu sefer de fire fazla oluyor. Biz bunun işte hem bu fire miktarını azaltmak için hatalı çekimi hem de bu işi daha düzgün ve daha seri yapmak için bu makineyi tasarladık. Şimdi çalışmasını da göstereyim hızlıca. Yani şimdi cephe doğramada işlemler bittikten sonra tırlar fitil takılmasını beklemeyecek. Tek kişiyle hızlı şekilde Aynen öyle. çözülecek. Profili kestikten sonra özellikle yatay kayıtlarda ve baskı kapaklarında. Bu makine çok pratik bir makine. Doğramada da kanatlarda işe yarıyor. Kasalarda sabit açılır. Sabit ve açılır kanatların olduğu yerde fitil tipleri ve kesitleri değiştiği için çok efektif değil ama orada da iş görebilir. Ama özellikle bu makinenin dediğim gibi 1'e 5, 1'e 6 oranında süratli iş yapmasını sağlayan profil tipleri hangileri diye soruyorsanız cephelerin ufak baskı kapakları vardır kapaklı cephelerde. Onların fitillerin takılmasında bir de cephelerin yatay kayıtlarının fitil takılmasında bu makine çok pratik. Onun dışında sadece cephe gibi düşünmeyin. İşte mobilya, ahşap kapı kasaları olabilir, PVC profiller olabilir. Onlara da veya Fitil takma işlemini yapabiliyorsunuz tabii. Mesela alüminyum bölme sistemleri var. Ofis bölme sistemleri. Onların profilleri var. Onların fitilleri var. O fitilleri de bu makinede takabiliyorsunuz. Makine flexible. 20 santim genişliğinde, 20 santim yüksekliğinde standart olarak 20'ye 20 bir kesitteki profilin fitilini takabiliyor standart. Disklerin çaplarını küçültüp buradan süratini arttırdığımızda yani şuradaki lineer süreti arttırdığımızda yine daha yüksek profillerde 25 santime kadar yaklaşık fitil takmak mümkün oluyor. Yani en yüksek panel cephe profiline dahi bir şekilde takabiliyoruz. Tabii fitil takılabiliyor. Onun Burada da ötesinde iç güvenliğini bir şey daha de görüyorum. göstereceğim. Burada gördüğünüz, şurada gördüğünüz bu kafanın kuvveti. Baskı kuvveti. Düzeltiyorum. Burada gördüğünüz şu makaranın sıkıştırma kuvveti profili yandan. Şurada gördüğünüzde şuradaki ayar bu kafanın yani motorla birlikte disklerin yukarı aşağı hareketini sağlayan şu pistonun baskı kuvveti. Dolayısıyla bu fitillerin ne kadar sert tırnak yapısı ne kadar bozuk olursa olsun fitilin baskı kuvvetini buradan kafanın baskı kuvvetini ayarladığınız için fitili takabiliyorsunuz. Özel kesitli disklerle en biçimsiz fitilleri bile profillerin içerisine takmak aslında mümkün. Rahatlıkla takabiliyoruz. Tabii çok farklı denemeler yaptık. Özellikle mesela Asaş'ın çok kalın bir profili var. Kaset profili var. Onun fitili bayağı bir ağır ve geniş. Yani çap olarak yaklaşık şu makara çapında bir fitili takabildik yani.
Şu konum da söylüyordunuz. Şu konum da var. Şu konumda özel cephe fitilleri var. Onları da taktık. Bütün serilere uygun mu bu makine şimdi? Tabii çok bizim Hangi seriler universal, mesela? konvansiyonel. Yani Chuadarol olabilir, Asahi olabilir, işte Schuko, Sapa, bilinen sistemlerden Saray olabilir, Kaleido. Kullanan müşterilerimiz için söylüyorum bunları. Aklınıza gelebilecek her türlü şey ve var olmamış, tasarlanabilecek tüm sistemlerde şu makaraların çaplarını, genişliklerini, ara mesafelerini ve buradaki şuradaki spacer dediğimiz bizim aradaki aparatlarla mesafelerini ayarlayarak da istediğiniz sisteme uygun hale getirebiliyoruz makinamızı. Şimdi çalıştırmasını göstereyim. Makine iş güvenliğine uygun mu? Tabii ki %100 güvenlikli, switchli, Bir koruma kapağı görüyorum burada. evet, yukarı aşağı. Bu da inovatif bir ürün. Teleskopik olarak yukarı aşağı açılıp kapanan, operatörün eline kolunu sıkıştırmasın. Çünkü sonuçta burada bir giyotin çalışıyor. Kesici bir ünite var. Burada bir baskı kuvveti var. Sıkıştırmasın, parmaklarına veya eline koluna bir zarar gelmesin diye böyle otomatik inip kapanan bir şeyi var. Kapak sistemi var. Şimdi şöyle çalışıyor makine. Bu şekilde profili koyduktan sonra buradan süratini ayarladıktan sonra makinamızı elektriği vermiştik zaten. Buradan makineyi otomatik moda ayarlıyoruz. Zaten şurada gördüğünüz optik sensör, demin bahsettiğim giyotin profili burada gördüğü anda bunu sıkıştırıyor. Otomatik yapıyor. Otomatik yapıyor bunu. Bunun mesafesi de profilin genişliğine göre otomatik makine algılıyor ve orada sıkıyor. Bakın sıktıktan sonra burada baskı kuvvetini istersen Belli bir yere getirdik. tabii bakın arttırıp, yani şu sıkıştırma kuvvetini arttırıp azaltabiliyorum. Biz 4 barı tavsiye ediyoruz. 2 milimlik profiller için deforme etmesin diye. Burada da birazdan göreceksiniz. Şurada gördüğünüz 0 gösteren basınç kafa yukarıdan aşağı bastığında çekerken artacak. O da bizim şu baskı kuvvetimiz. Şimdi bunlar ayarlı. Bunu yaptıktan sonra benim yapmam gereken tek şey çift el kontrollü. İki elin aynı anda baskısıyla gördüğünüz gibi sağ tuşa basıyorum. Makine birazdan çekecek. Çektikten sonra optik sensör arkadan profilin boyunu algılayacak. Profili makine otomatik olarak yavaşlatacak. Ve şurada gördüğünüz giyotin fitilleri kesecek. Tamam. Gördüğünüz gibi. Buradaki kalan şu payı da kesilmiş profil fitillerdeki şu mesafeyi de şu üniteyi buradan ileri geri ve buradan açısal olarak yine ileri geri ayarlayarak şuradaki kesme payımı, sünme payımı bırakabiliyorum. Makinenin çalışma mantığı bu. Bu bittikten sonra normalde sarılı rulo olduğunda bunun içerisinde kalıyor. Şurada kestiği kısım burada kalıyor. O şeyi siz söyleyin, fitili tekrar operatör bir sonraki profile şöyle kafalarını demin takıp devam ediyor seri bir şekilde. Özellikle 6 metre profillerde hızlı bir şekilde bunu yapmak mümkün. Gördüğünüz gibi toplam yaklaşık 3 saniyede falan profili sürdü ve kesti yani. Teşekkür ediyoruz. alimiumcuz.com ailesi olarak. Sağ olun.